beni çekirse. Çekirim. Niçin страшного ama bir şey yok ya. Ne yapıyor? Турцию. Я не вас понимаю. Да. Вы привет. Kafkasya'da aslında bütün toplumlar yapıyorlar bunları. Kendilerini düşmandan korumak için ve aileleri belli etmek için yapılan kuleler bunlar. Abla böyle hop sarıyor. Aa, eline alışmış, ne güzel. Yukarıdan da manzarasını sizlere göstermek istedim. Hemen ortada zaten Ahmet Kadirov Camii'ni görüyorsunuz. Bunlar at etiymiş. Ulan biz at eti mi yedik acaba şeyde, restoranda falan? Bunlardan koyuyorlar çünkü. Herkese günaydın, saygılar, sevgiler, selamlar arkadaşlar. Çeçenistan'ın başkenti Grozny'deyiz. Ve bugün yine çok güzel bir yolculuğa çıkacağız. Grozny şehrinde Grozny'yi keşfetmeye devam edeceğiz. Gerçekten çok güzel bir şehir ve çok, yani haliyle yeni bir şehir. Şöyle söyleyebilirim, geceleri ışıklandırma sistemiyle birlikte büyüleyici bir şehir. Şimdi bugüne tabii şeyle başlayacağız. Sizi Grozny City'ye götüreceğim, işin aslı. Buradan, yani Grozny City'den bir seyir terası var. Oradan Grozny'yi hep beraber izleyeceğiz. Şurası az önce yürüdüğüm cadde arkadaşlar. Şehrin en merkezi caddesi. Mahmut Esembeyava Caddesi. Bizim otelimiz de orada bulunuyor. Hemen bu caddenin bitiminde böyle bir meydan var. Burası özellikle yazın tabii çok fazla böyle gösterilerin, işte festivallerin, etkinliklerin yapıldığı bir meydan. Meydanın diğer ucunda da Ahmet Kadirov Camii var. Tam şehrin en merkezi noktasında diyebiliriz, kalbinde diyebiliriz. Bu yüzden diğer ismi de Sertsa Çeçnya, yani Çeçenya'nın kalbi bu caminin ismi. Sultanahmet Camisi'nden esinlenerek yapılmış. Bir önceki videoda söylemiştim. Tek farkı aslında Sultanahmet Camii'nin altı, bu caminin 4 minaresi var. Şimdi hemen onun arkasında gördüğünüz yapılarsa Grozny City. Orada bir saat kulesi, otel ve bir de gözlem terası var. En arkadaki olması lazım. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Beni ilk defa izliyorsanız arkadaşlar, kendimi şöyle kısaca tanıtmak istiyorum. Ben Selçuk Ünlütürk. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon, Sinema mezunuyum. Ve yolum bu taraflara düştü ve artık genel anlamda Rusya'yı, Kafkasya'yı ve Güney Rusya'yı geziyorum. Fakat tabi inşallah ben de bütün dünyayı da gezmek isterim tabi. Şu an durum bu ve bu videoları herhangi bir siyasi veya politik amaç gütmeden sadece buraya gelmek, görmek isteyen insanlara göstermek, yani buraları tanıtmak adına çekiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ve tabi videonun başında sizden küçük bir ricam olacak. Lütfen beğeni, yorum yapmanızı rica ediyorum. Ve tabii ki abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Ve iyi seyirler diliyorum size. Şimdi tabii kısaca yine ufak bir özet geçeyim. Çeçenistan Cumhuriyeti Rusya Federasyonu'na bağlı özerk bir cumhuriyet. Dağıstan'ın komşusu. Güneyde sınırı Gürcistan. Kuzeyde Stavropol Krayı ve batıda da Karaçay-Çerkesya, yanılmıyorsam. Orası yanlışsa da düzeltirim zaten. Sınırları böyle ve buranın tamamı Müslüman ve neredeyse tamamı Çeçen halkından oluşuyor. Ve Çeçenler tabi yüzyıllar boyunca sürekli bir mücadelenin içerisinde olmuş. Çok sağlam, karakterli ve cesur insanlar. Ve de çok misafirperverler. Aslında bu tüm Kafkasya'da böyle diyebiliriz. Türk olduğunu duyunca da daha da bir size yakın davranıyorlar. Onu söyleyeyim. Şimdi şuraya gidiyoruz. Biz buraya 2 gün evvel Mahaçkale'den geldik. Dolayısıyla tabii tüm aslında Kafkasya ile baktığınızda bir fark var.
Söyledim ya, bu mücadele tabi son bu yüzyıla da yansımış durumda. Ve 2 tane büyük savaş geçirdi. Burası biliyorsunuz 1. ve 2. Çeçen Savaşları. Bu arada şurası da Grozny Mall. Hemen arka tarafta da Sunza Nehri var. Oraya da ulaşırsak orayı göstereceğim. Yani 2 büyük savaş geçirdi. Haliyle bütün bu görmüş olduğunuz Grozny şehri ve daha da fazlasıyla aslında tüm Çeçenistan harabeye döndü. Ve büyük bir yıkım yaşadı tabi. 2004 yılında Ahmet Kadirov'un başkan seçilmesiyle birlikte Rusya ile ilişkiler daha da düzeldi. Ve 2009 yılında da 2. Çeçen Savaşı bitince artık Çeçenistan, Grozny yeniden yapılanmaya başladı. Ve bugünkü hali de bu yüksek gökdelenler. Burada söylediğim gibi otel var, restoranlar var, yaşayanlar var, kafeler var altında. Burası da Grozny City. Şehrinde şu an sembolik, ikonik yapılarından bir tanesi. Özellikle gece çok güzel bir görüntüsü oluyor. Şunlar da arkadaşlar Çeçenistan. Daha doğrusu yine Kafkasya'da aslında bütün toplumlar yapıyorlar bunları. Kendilerini düşmandan korumak için ve aileleri belli etmek için yapılan kuleler bunlar. Şurada da var bakın. Bu şöyle söyleyeyim size, Çeçenistan dağ köyleri mimarisi diyebiliriz. Bu kuleler de bu mimariye istinaden buraya da şehir merkezine de yapılmış. Ve bu arada Sunza Nehri'ne geldik. Evet arkadaşlar, Sunza Nehri'ne geldik. Burası Grozny şehrini ikiye ayıran diyebiliriz Sunza Nehri. Şu tarafta İslam Üniversitesi var. Burası da yine Grozny City. İşte oraya gideceğiz. Şehrin ismini geçen videoda anlatmıştım. Grozny ismi. Bir ismi de Sunza Kala. Yani daha fazla Çeçence'de böyle söylüyorlarmış. Yani Sunza Kala da Sunza şehri demek oluyor Türkçe'de. O da bu nehirden geliyor. Bu arada şunu da fark ettim. Bunu sanki Washington'daki Beyaz Saray'a benzetmişler biraz. Onun da ismi Kapitolin'di galiba. Geldiğimizden beri aslında burada kapalı bir hava vardı ama bugün hava gayet güzel. 10 derece civarı. Bu arada Kasım ayının ortalarındayız. Herhalde buralar için şu an güzel bir hava durumu bu. Şehrin futbol takımı da FC Ahmat. Sanırım burada da konaklıyorlar. Artık kampa mı girdiler, ne yaptılarsa. Ahmat ismi de tabii ki bugünkü devlet başkanı Ramzan Kadirov'un babası Ahmet Hacı Abdülhamidoviç Kadirov'dan geliyor. Grozny City'ye geldik. Bu binanın üstünde seyir terası. Oradan da size bir göstereyim bu şehri. 22. kata çıkıyoruz. Asansörde maşallah roket gibi gidiyor vallahi. Ve çıktık arkadaşlar. Grozny şehrinin yukarıdan da manzarasını sizlere göstermek istedim. Hemen ortada zaten Ahmet Kadirov Camii'ni görüyorsunuz. Az önce yanından yürüdük. Ve ilerisinde de konakladığımız otelin bulunduğu Mahmut Esenbayeva Caddesi. Burada şöyle bir şey var. İlk olarak şunu söyleyeyim. 22 dedim, 29. kattaymış. Gözlem terası yani burası. Buraya çıktık. Size etrafı göstereceğim tabi. Arka tarafım, yani şu an görmediğiniz taraf, çekimi yasak olan taraf. Burada çıktığınızda kulenin sadece, yani bu binanın en üstünden tek bir tarafı, şehrin bu tarafını video veya fotoğraflayabiliyorsunuz. En önemli söylenecek şey burasıyla ilgili bu. Evet, Grozny City'nin görüntüsü bu. Az önce aşağıdan gösterdiğim Sunza Nehri de şöyle akıyor. Ve yani baktığınızda güzel bir şehir,
Yepyeni bir şehir haliyle. Yani bu binaların çoğusu son 15-20 yıl içerisinde. Hepsi o şekilde yapılmış durumda tabi. Birçoğusu çok daha yeni. Bu arada ekstra da bir bilgi söyleyeyim. Burada ev almak isterseniz şayet, çünkü Türkiye'de de yaşayan çok Çeçen asıllı Türk vatandaşı var. 2+1 bir ev. Burada 6 milyon civarı falan, yeni yapılan evlerden. Tabi bunlardan bahsetmiyorum. Şurada şehir içerisinde 6 milyon ruble, yani 2 milyon Türk lirası gibi bir şey diyebiliriz. Şu an görmüş olduğunuz caddede Vladimir Putin Caddesi. Şehrin en merkezi, en orta, en büyük caddelerinden bir tanesi. Evet arkadaşlar, burada bir otel, aşağıda restoranlar, kafeler, iş merkezleri ve bu gözlem terası var. Da. Bu bölgede arabalar falan da değişti. İndik kuleden, şimdi taksiye bindik. Şimdi burada çok güzel bir pazar var. Sizi oraya götüreceğim. Grozny'nin sokak pazarlarında beraber gezmiş olacağız. Burası da yine az önce yukarıdan gördüğümüz sokaklardan bir tanesi. Vladimir Vladimirovich Putin Caddesi burası. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi Grozny'yi üstten gördükten sonra tabi sizleri burada sokak pazarına da getirmek istedim. Genel hayatı, buradaki yaşamı biraz daha hem yakından görelim, hem insanlarla biraz daha sohbet edelim istedim. Bakalım, şimdi pazara gireceğim. Pazar burası, şu yeşil bina. Barkat Pazarı. İçi ve etrafı, daha doğrusu orası bir alışveriş merkezi. Şöyle görüyorsunuz, içi ve etrafı pazar. Şimdi gireceğiz bakalım pazara. Bu taraf tekstil pazarıyla başlıyor. Tekstile dair de her şeyi görmek mümkün. Eşarplar, askılar, her şeyi görebiliyorsunuz buraya ilişkin. Vinagrat parfüm satıyor bu kardeşimiz de. Selamun aleyküm. Evet, burada tekstil pazarı. Şöyle tek tük meyveciler de var bu bölümde ama sanırım gıda bölümüne daha gelmedik. Yani tekstile dair her şey var arkamızda kalan bölümde ve biraz ileride. Tabii farklı farklı dükkanlarda bulunuyor. Hatta başladı. Balıklar, kuru balıklar, tütsülenmiş balıklar bunlar. Dumanda ısıtılıyor. Buz balıklar, dondurulmuş balıklar var. Это что? Это стыквы. Хинглш. Хинглш. Да, хинглш. Хинглш, да. Чеченские блюда. Çeçenski burada da. Здравствуйте. Çeçen yemeği hingalış bu. Şeyle yapıyor bunu abla. Stikvay'da kabakla yapıyor. Откуда вы? Турция. Я не вас понимаю. Да. Ох, молодец. Вы привет. Спасибо.
Вы чеченка, да? Я чеченка. Да, отлично. Снимай вот это. Куда снимать? Кто снимает? Да? Красавица. Ваши тут. Burada benim en ilginç bulduğum şeylerden biri şu arkadaşlar. Eta indeyika'da. Korica. O ne büyük tavuk ya. Tavukmuş. İndeyika. Hindi içeride diyor. Bu böyle açıkta satıyorlar bunları. Skolka kilogram abla? Да, вот 2800. 651. Штука. Штука. 650 штука. На Понял. 2800 выходит на 650 рублей. Угу. Недорого вообще. Спасибо. Bu hindi işte. Вот это индейка. Evet hindi. Hindi skolka stoy. 500 kilosu 500 rubleymiş. Teşekkürler, pasiba. Birkaç genel yaşamla ilgili bilgi vereyim size burada. Tabii öncesinde yine şöyle Çeçenistan'a özgü hamur işleri, daha doğrusu Kafkasya'ya özgü hamur işlerini göstereyim. Ve genelde ya bu tarz beslenme burada yaygın. Tüm Kafkasya'da hamur işlerini aslında seviyorlar. Abla da yapıyor. Evet, burada arkadaşlar ilk önce şunu söyleyeyim. Ruble geçerli. Yani başka bir para birimi yok. Burası Rusya en nihayetinde. Şu anda bir Türk lirası da yaklaşık 3 Rus rublesi. Yani burada söylediğim fiyatları 3'e bölerek Türk lirası karşılığını bulabilirsiniz. Ya da 100'e bölerek dolar karşılığını bulabilirsiniz. Özbekistan'dan sen mi yapıyorsun abi bunu, yoksa sen yapıyorsun değil mi? Abi yapıyormuş. Özbekistan'dan abimiz. İsminiz ne abi? Anvar. Envar. Ben de Selçuk. Memnun oldum yeniden. Şöyle bu Özbek pilavı değil mi bu? Özbek pilavı yapmış. Bundan da satıyorlar. Bu Özbek mantısı bu da. Ha, bu da Özbek mantısı. Burada böyle yaşıyorlar. İnsanlar da görüyorsunuz bayağı ilgi gösteriyor. Yine hamur işleri falan var orada. Onları da göstereyim size. Şöyle lavaş var. Samsa var. O şöyle bir lavaş var, kete gibi. Yani bu tarz beslenme burada genelde yaygın. Hamur işleri zaten tüm Kafkasya'da yaygın. Yakşı, siz nasılsınız? İyiyiz. Şöyle geleyim bu tarafa bak. Siz Türkçeyi nereden biliyorsunuz? Özbeksiniz değil mi? Özbeksiniz. Çok memnun oldum. İsminiz ne? Lala Hanım. Lala Hanım. Ben de Selçuk. Memnun oldum. Burada yaşıyorsunuz. Evet. Uzun zamandır mı yaşıyorsunuz abla? 10 sene oldu. 10 sene oldu. Çay içeriz. Güzel mi burası? Hoşunuza gidiyor mu? Çok güzel. Tamam. Çay içelim. Burada çay yapıyorsunuz değil mi? Tabii sizin çaydan değildi ama Olsun. Farklı çay deneyelim. Daha güzel olur. Özbek çayı mı bu? Burasının çayı. Çeçen çayı. O daha güzel olur. Tamam. Çok memnun oldum. İstanbul'da. Gittiniz mi İstanbul'a? Çok güzel. Biliyorsunuz İstanbul'u yani. Gören yaşıyoruz. Gün görenler, evet. Şimdi abla burada Özbek mantısını nasıl yaptığını da göstermek istedi bana. İsmin neydi abla? Sonya. Tonya. Sonya. Sonya. Sırga Hanım. Sırga Hanım. Sırga Hanım, memnun oldum. Ben de Selçuk, İstanbul'dan geldim abla. Biraz yapar mısın göreyim? Tamam. Bak abla böyle hop sarıyor. Aa, elin alışmış, ne güzel. Güzel yapıyorsun ha. Şöyle oluyor işte bunlar. Özbek mantısı bu da. Çok seviyorlar mı burada? Seviyorlar değil mi? Çok seviyorum. Ama Özbek yemekleri de
Sonya abla çok güzel ya. Özbek sizin yemekler yakışıdır. Değil mi? Rahmat. Da biz de Özbekleri çok seviyoruz. Kardeşimiz bizim, biliyorsun. Rahmet. Salam. Evet, böyle bir kafede Özbek yemekleri satıyorlar. Abiler, ablalar, gördüğünüz gibi. Artık Kafkasya'nın klasikleri bunlar. Tuzlanmış kuru etler. Yani pastırmanın bir değişik versiyonu diyebiliriz. Şunlar sucuklar. Bu da kuyruk yağı. Kunduk diye geçiyoruz Rusya'da. Bununla genelde işte hem eti hem de işte sebze falan mangal yaptıklarında bundan da ekliyorlar ve tadı tabii bir kat, iki kat, hatta bayağı bir güzel oluyor. Yine etler var. Abla et satıyor. Здравствуйте. Вы чеченка? Да. Турок. Да, из Турции. Чего? Здесь живете, что ли? Нет, мы просто отдыхаем здесь. Да. Да, отлично. Здесь вообще очень красивый город. Evet, bazı bilgiler vereceğim dedim, yine yarıda kaldı. Burada Rus rublesi geçiyor. Tabii insanlarla kamerayı kapattığım anlarda da burada çok fazla konuşuyorum. Yani genel anlamda yaşamın burada birazcık daha pahalı olduğunu, %90'ın zor geçindiğini falan söylüyorlar. Az önce ev fiyatlarını söyledim. Kiralık fiyatları da genelde burada yani 25.000 rubleden başlayıp artarak gidiyor ve tabii kazançlar da ortalama 50.000 ruble gibi düşünürseniz, 50.000 ve üzeri tabii olarak düşünürseniz, yani yaşam şartları da biraz böyle. Gerisini siz tahmin edin. Şöyle bir kasap. Bu arada bize siparişler de veriyorlar tabii. Maykop'ta, Adigea'da olanlar. Çünkü burada farklı olarak yapıyorlar. Mesela şu soslu kuyruk yağı. İşte gördüğünüz gibi naneli, pul biberli yapmışlar. Bu sadece kuyruk yağı. Yine farklı bir soslu. Normal bildiğimiz bizim sucuk gibi ve çeşitli baharatlar var. Bunlardan almamızı isteyenler oluyor. Yine kuru etler var. Tabii genelde Kafkasya'daki bütün pazarlarda görülüyor da özellikle burada daha farklı bu şekilde yapıyorlar. Bunlar dana eti. Какой канина? Kanina horse. At etiymiş bunlar. Şey dedik. Bunlar koyun eti, bunlar at etiymiş. Ulan biz at eti mi yedik acaba şeyde, restoranda falan? Bunlardan koyuyorlar çünkü. Çerezler, kayısılar, hurmalar satılıyor burada. Kuru kayısı. Şöyle kenarı çekileceğim, bir araba geldi. Ve tabi unlar, mısır unu, fasulye, kabak çekirdeği var. Ve baharatlar. Здравствуйте. Selamun aleyküm. Вы чеченцы, да? Да? Я из Турции просто снимаю. Можно, да? Да. Как дела? Все нормально? Да, алхамдулилlah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Меня зовут Сальчук. Очень приятно познакомиться. Спасибо. Özbek Leyla ablayı, Sonya ablayı görünce de sevindiler, sağ olsunlar. Hemen davet ettiler. Mutlu oldular. Onlar da, ben de tabi. Yani tabi Türkler biz birbirimizi görünce çok mutlu oluyoruz ama Çeçenler de burada çok misafirperverler. Gerçekten sürekli bir şey ikram ediyorlar, davet ediyorlar, yardım ediyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Tabi pazarda herkes de konuşmak istemiyor.
sevgili arkadaşlar. Azeri, daha doğrusu Azerbaycanlı bir ablamızla karşılaştım. Çok samimi davrandı ama beni çekme dedi. Можно попробовать? Да? Ceviz ikram etti ablam. Вы чеченка? Аварка? Отлично, маршаллах. Нет, я турок. Ну, я чуть-чуть начинал учиться. Аварский, все языки здесь. Спасибо. Очень вкусно, спасибо. Abla, вы продаете книга, да? Это Megрece yazıyor. Medrese. Medrese yazıyor. Dini kitap. Kitaplar. Abla da kitap satıyor burada. Вы тоже аварка? Çeçenka. Eğlenceli, gayet güzel, keyifli bir pazar. Abla, güle güle. Teşekkür ederim. Yakşı ol, iyi günler sana da. Görüşmek üzere, sağ ol. İşte Azerbaycanlı abla kendisini göstermek istemedi. Çok da güzel. Yine meyveler var. Bakın domates de 100 ruble burada. Patates var şu 200 ruble. Bakıyorum sadece. Türkçe biliyor musunuz? Çekebilir miyim sizi? Tamam, çekmiyorum. Gördünüz, herkes çekilmek istemiyor. Siz nerelisiniz? Gürcistan. Türkçe biliyorsun. Neden biliyorsun? Biz Azerbaycan, Türkiye'li, Gruzya'da yaşadık. Gürcistan'da yaşadınız, Gruzya'da yaşadınız, anladım. Türksünüz yani siz. Tamam. Güzel. Biz sağ ol anne, sağ ol. Biz biliyorsunuz Azerbaycan bizim can kardeşimizdir. Sağ olun. Hayırlı işler. Böyle. Çoğunlukla aslında Rusya'nın birçok büyük şehirlerinde bile bu meyve sebze işlerini genelde Azerbaycanlılar yapıyorlar. Merhaba abla. Merhaba. Türkçe biliyor musun? O yüzden burada da çokça var. Azerbaycanlı mısın abla sen de? Azerbaycanlısınız. Nasılsınız? İyi misiniz? Çekiyorum sadece öyle. Rahatsız etmiyor değil mi? Bu narlar Azerbaycan'dan mı? Neresinden Azerbaycan'ın geliyor genelde bu? Göksu muydu? Evet, Azerbaycanları ünlü arkadaşlar. O da Azerbaycan'dan geliyormuş. Bu üzümler buranın mı? Üzümler buranın. Buranın değil mi? Bir tane deneyebilir miyim? Ye. Aha, şöyle alayım. Üzümü buranın. Bakalım nasılmış. Selamünaleyküm. Bu Türkçe biliyor musunuz? На турецком разговариваете или нет? По-русскому только. Русском? Да. Или чеченком? Чеченка. Чечен. Да. Вы чеченка, да? Это что, абла? Это ножки баранина. Ножки баранина? Говяжьи. Говяжьи. Да. Aha. А это Bu баранина. inek ayağı, ne diyoruz biz buna, onu da unuttum. Bu da baranina. Да, да. Kelle. Abla da Çeçen. Я из Турции, abla. Да. Из Стамбула. Угу. Я снимаю, покажу, как люди живут здесь. Спасибо вам большое. Nar suyu da satıyorlar burada. Nar suyu değil mi bu? Kaç para abla nar suyu? Bana bir tane verir misin, nar suyu alayım? Bir nar suyu içeyim. Doğal, hazır. Siz Azerbaycanlısınız değil mi? Ben Türkiye'den geldim. Bir tane sen bana ver, evet, nar suyu da onu içeyim. Azerbaycanları tabii yine bu. Değil mi? Çekirim. Niçin o страшного? Bir şey yok ya. Normal çekiyorum, konuşuyoruz.
Onu çekmeyeyim mi? Seni çekeyim. Abla ismin neydi? Emine abla, ne dedin az önce? Bir daha söyleyiverir misin? Biz kardeşik değil mi? Azerbaycan, Türkiye kardeştir. Doğru söylüyorsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum size. Sağ ol abla. Bu arada bir şeyler aldım. Efendim abla? Я снимаю тоже снимаю. Ваш пазар, ваш город, ваш витрина отлично. Да. Вы чеченка, да? Я японка. Японка? Молодцы. Аригато гозаймас. Как вас зовут? Люба. Люба. Очень приятно. Знакомы. Приходи еще. Меня зовут Сельчук, я из Стамбула, Турция. Да. Да. Молодец. Любите Турцию? Конечно. Конечно, да? Там Друг наши, друга. знаешь, вот столько. Да. Спасибо. До свидания, спасибо. Vallahi gördünüz arkadaşlar, çok samimi, çok güzel bir ortam var burada. Azerbaycanlı ablalarımız, Çeçen ablalarımız hepsi ne kadar sıcak davranıyorlar. Yani şehrin tamamında böyle. Zaten hep söylüyorum, Kuzey Kafkasya'da Türk'üm dediğiniz anda her türlü yardımı görürsünüz. Her zaman sevilirsiniz. Burada da öyle oldu. Ben de bir şeyler aldım. Mandalina, nar suyu falan gibi. Bakalım böyle yani buralar. Bizimkiler de etleri de buldular. Et aldılar galiba. Мясо возьмите, мясо, мясо. Мясо возьмите, ребята. А где? Там. Я не отдала, забыла. Pazarın bu bölümünde de böyle yüzükler, hediyelik eşyalar satılıyor. Bak burada da bıçaklar, hançerler satılıyor. Şimdi biz hanımın akrabasına bir hediye alacağız. Doğum günü var yakında. Şuradan bakalım, bir şeyler almayı planlıyoruz. Şunlardan bir tane alacağız. Abi selamun aleyküm. Kalk Dila. İyi sen. Türkçe biliyor musun? Турецкий язык не знаешь. Вы чечен, да? Чечен. Пойдем со мной, пойдем. Ты обещал Хорошо. помочь, а не мешать. Спасибо. Böyle hediyelik eşyalar falan da satıyor işte. Buradaki arkadaşlar. Это просто ножик. Üstüne ismini yazdırdık. резать. İsmini yazdırdık. Hediyelik. Bakalım. Çeçenistan'dan bunu da almış olduk yani. Bu ortadaki abi, sandalyede oturan abi para bozuyor. Pazarda parada bozdurabilirsiniz yani, isterseniz. Şimdi biz artık yavaş yavaş bu pazarı noktalıyoruz tabi. Gezilecek birçok yeri gezdik, gördük. Genel hayatı size göstermeye çalıştım. Evet, pazardan çıktık yavaş yavaş. Artık aldıklarımızı bir otelimize bırakalım. Sonrasında gezimize devam edeceğiz. Arkadaşlar, elimizdekileri bir otelimize gelip dolaba koyalım dedik, yerleştirelim dedik. Pazardan çıktık geldik gördüğünüz gibi ve size birazcık da kaldığımız oteli göstermek istiyorum. Çünkü ilk bölümde tam olarak gösterememiştim. Daha sonrasında da bir türlü yani temiz toplanmış şekliyle denk gelmedi. O yüzden şimdi göstermek istiyorum. Hem otellerle de ilgili bir fikriniz olsun. Nasıl bir yerde konaklıyoruz görün istiyorum. Burası otelimiz 6. katta Esenbayeva Caddesi üstünde. Ve tek bir katı bu şekilde odalara ayırmışlar. Bizim odamız şurası. Burası arkadaşlar. Çok güzel, nezih, temiz bir oda. 3 yıldızlı bir otel burası ama tam merkezde. Valizlerimiz, yolumuz uzun olduğu için tatilimizde
böyle bir şey yaptık. Şunu göstermek istiyorum. Tam Esenbayeva Caddesi burası. Yani tam en merkezi cadde. Vladimir Putin Caddesi ile birlikte Grozny'de. Burayı da böyle kıyıdan köşeden gören bir odamız var. Bu tarafta da klasik gardırop, buzdolabı, çalışma masası, televizyon ve şurada da lavabo var. Lavabo da güzel. Böyle otelimiz yani. Yani insanlar çoğu zaman merak ediyor. Bu yüzden oteli de böyle kısaca göstermek istedim sizlere. Babuşkalar çiçek satıyorlar. Sizlere otelimizi dışarıdan da göstereyim. Bu binanın 6. katı işte. Evet, otelimizin fiyatı da gecelik 7500 ruble. 2 yetişkin bir çocuk şekliyle. Tabi çocuksuz veya tek gelmeniz durumunda daha ucuz olacaktır. Ve bununla birlikte tabi Grozny'de yine her bütçeye uygun konaklama var. Otelden hostele kadar hepsi var. Ev konaklamasına kadar da var. Dolayısıyla tabii bizim kaldığımız yer burası. Tam merkezi cadde. Haliyle normalden de biraz pahalı. Biraz daha şehir dışına çıkarsanız çok daha ucuza konaklayabilirsiniz. Ama burada biz 2-3 gün kalıyoruz. Dolayısıyla merkezde olmayı tercih ettik. Hemen her şeye kolay ulaşmak adına. Ki iyi oldu. O yüzden burada kaldık yani. Evet arkadaşlar, eğer buraya gelmek isterseniz de Grozny İstanbul arasında uçak seferleri düzenleniyor. Rus firmaları ve yine Türk Hava Yolları da yüksek ihtimalle uçuyordur. Bu şekilde gelebilirsiniz. Bu bölümde size Grozny'nin gezilebilecek birkaç yerini gösterdikten sonra sokaklar, pazarlar nasıldır bunları göstermeye çalıştım. Ve daha fazlasıyla hayat nasıldır, insanlar nasıl yaşıyor bunları anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, yani like atmayı, yorum yapmayı ve tabii ki aynı zamanda kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.